Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tatil öncesi kendime ve kızıma hazırladığım kağıt ip şapkalarla karşınızdayım. Şöyle bakın, gerçekten şahane oldular. Bu şapkaların ortak özelliği aynı sayı ve aynı tarifle yapılmış olması. Ama bakın, bu yetişkin için daha kalın bir kağıt iple çalıştım, 3,5 milimle. Bu da çocuk için daha ince bir kağıt iple çalıştım ve 3 milimle. O yüzden de gördüğünüz gibi bu çocuk için ideal oldu. Bu da yetişkin için ideal oldu. Şöyle gerçekten şahane bir şapka ortaya çıktı. Evet, dediğim gibi ölçü aynı ama bunda itile şeklinde satılan kağıt iplerden kullandım ince ve 3 milim tığ kullandım. Bunda da sarılı şekilde olan kağıt iplerden kullandım ve 3,5 milim tığ kullandım. Bu zaten daha kalın bir kağıt ip. Bu gördüğünüz gibi daha ince bir kağıt ip. O yüzden de ölçüleri böyle birbirinden farklı oldu. Bunu dediğim gibi 3 milimle ince bir iple, bunu da 3,5 milimle kalın bir iple ördüm. Yaklaşık 250 gram gitti. Bunda da 200 gram civarı ip gitti. Sizler dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz. İster ince iplerle çocuk için çalışabilirsiniz. İster kalın iplerle de kendiniz için çalışabilirsiniz. Tatil için ideal, gerçekten şahane şapkalar oldular. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. O zaman keyifli seyirler. Evet, sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. Ardından da şöyle ip çıkarıp sabitliyorum, ilmek çıkarıp. Şimdi bu halkamın içerisine 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şu kısa kalan ipimi çekiyorum. Çekebildiğim kadar. Evet, halkamı küçültüyorum. Ardından da 7 tane olan sık iğnemi, bakın şu ilk bir başladığım sık iğneye batarak ilmek çıkarıyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Toplamda 8 tane sık iğnem oldu. Şimdi devam ediyorum. Bakın, bir sonraki sık iğneye giriyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. 1 aynı noktaya tekrar giriyorum. 2 bu şekilde üst sıraya çıkmış olduk. Şimdi üst sırada da yapacağımız işlem, her sık iğneye ikişer defa batarak sık iğne sayımızı 16'ya çıkarmak. Çift batıyoruz yani hepsine. Arada da şu başlangıç ipimi yürütüyorum. Bakın, hepsine çift batıyorum. Başlangıç ipimi de arada yürüterek gizliyorum. Evet, sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, 16 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir sonrakine batıyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Hemen bu noktaya ayracımı takıyorum. Bu sırada yapacağımız işlem bir tek bir çift. İlk tekimi yaptım. Bir sonrakine giriyorum. Çift yapıyorum. Bir sonrakine girdim. Tek. Bir sonrakine giriyorum. Çift yapıyorum. Bir sonrakine girdim. Tek. Bir sonraki sık iğneye giriyorum. Çift yapıyorum. Bir tek bir çift yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, bir tek bir çift yaparak sıramı tamamladım. Şimdi ayracımı çıkarıyorum. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bir sonraki sık iğneye batarak. Bu sırada da yapacağımız işlem 2 tek bir çift. İlk tekimi yaptım. Bir sonrakine giriyorum. 2. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Hemen bu noktaya çift yapıyorum. 1 2 tane tekimi yapıyorum. 3. sık iğneye çift batıyorum. Evet, 2 tek bir çift şeklinde sıramızı tamamlayalım.
Evet, 2 tek 1 çift yaparak sıramı tamamladım. Şimdi hemen üst sıraya geçiyorum. Burada da 3 tek 1 çift yapacağız. İlk tekimi yaptım. 2 3 tane tekten sonra dördüncüye giriyorum. Çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. 3 tek 1 çift yaparak sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Burada da yapacağımız işlem 4 tek 1 çift. İlk tekimi yaptım. 2 3 ve 4. Bakın 4 tane tekimi yaptım. 5.'ye giriyorum. Hemen buraya çift batıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, 4 tek 1 çift şeklinde sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Burada da yapacağımız işlem 5 tek 1 çift. İlk tekimi yaptım. 2 3 4 ve 5. 6.'ya giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 5 tek 1 çift şeklinde sıramı tamamlıyorum. Evet, 5 tek 1 çift yaparak sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi örgüde biraz köşeleşme oldu. Şimdi bunu önlemek için bir sıra artırma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Her gördüğümüz sık iğneye birer defa batarak sıramızı tamamlayalım. Evet, bir sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi artırmalarla devam ediyoruz. 6 ör 1 artır yapacağım. 3 4 5 ve 6 tane ördüm. 7.'ye giriyorum. Çift batıyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet, ilmek belirleyicimi de takıyorum. Şimdi sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 6 ör 1 artır. Evet, 6 ör 1 artır yaptım. Sıramı tamamladım. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkardım. Bu sırada da 7 ör 1 artır yapacağız. Üç 4 5 6 ve 7. 7 ördükten sonra 8.'ye hemen çift batıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, bir üst sırayla devam ediyoruz. Burada da yapacağımız işlem 8 ör 1 artır. İlk ilmeğimi ördüm. Hemen ilmek belirleyicimi takıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Evet, 8 tane ördüm. 9.'ya çift batıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, en son 8 ör 1 artır olduktan sonra artık tepe kısmını bitirmiş olduk. Şimdi ölçüsüne hemen bakalım. Şöyle bakın, 15 santim. Diğer modelde bunda ölçtüğümde tepe kısmını, şu tepe kısmını, bir saniye. Evet, bu tepe kısmını ölçtüğümde 17 santimdi. Bakın, 17 santim. Aynı ölçülerle ince bir iple yaptığım zaman 15 santim oldu. Bu da çocuk için yeterli. Şimdi güzel bir ütü yapacağım ve düz ördüğümüz kısımda devam edeceğiz. Şöyle tersten bakın çevireceğim. Güzelce bastıra bastıra bir ütüleyeceğim.
Evet, güzelce ütüledim. Bakın arka yüzünden. Şimdi 80 tane ilmeğim var. Bu 80 ilmeği hiçbir artırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde 4 sıra örüp dönüyorum. Evet, 4 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi artık şu modeli kurma sıramıza geldik. Bakın aynı şekilde ördüm. Şöyle yan yana durduğu zaman görüyorsunuz. Şimdi buraya devam edeceğiz. Efendim kızım, neyi? Bir sonraki ilmeğe giriyorum. Bakın bulunduğum noktadan. Masaya koy, sonra kutusuna koyarız. 1 2 zincirli yukarı çıktım. Başına doluyorum. Bir sonraki noktaya giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Doladım şimdi, bakın bir önceki sık iğneye geliyorum. Şöyle ilmeği uzatabildiğim kadar uzatıyorum. İlk ikisini birlikte alıyorum. Diğer ikisini birlikte alıyorum. Doluyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bir sonraki sık iğneye giriyorum. Yine buraya ikili trabzan yapıyorum. Ardından doluyorum. Bakın şu atladığımız sık iğneye giriyorum. İlmeğimi uzatıyorum. İlk ikisini birlikte alıyorum. Diğer ikisini birlikte alıyorum. Doluyorum, bakın bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve yine ikili trabzan alıyorum. Doluyorum. Şurada atladığım sık iğneye giriyorum. İlmeklerimi uzatıyorum. İlk ikisini birlikte aldım. Diğer ikisini birlikte alıyorum. Şimdi modelimi bu şekilde devam ettiriyorum. Bir kez daha yapalım. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan. Doluyorum. Şuradaki atladığım sık iğneye giriyorum. İlmeğimi uzatıyorum. İlk ikisini birlikte alıyorum. Diğer ikisini birlikte alıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettirelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şu an sayalım bakalım kaç tane modelimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane. Bunda şu kısımda 27 tane yapmıştım. Geliyoruz son modelimizi yapmaya. Şimdi doluyorum, bakın bir tane atlıyorum, bir sonrakine giriyorum. Buraya yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın 80 tane ilmek olduğu için, bu da 3'ün katları olduğu için bir tane ilmeğimiz eksik kalıyor. O yüzden de ilk battığım noktaya, bakın şu çapraz kısma bir tane daha batıyorum. Bununla birlikte ilmek sayımızı 81'e çıkarmış olduk. Doluyorum, geri geliyorum. Şimdi bakın ilk trabzanımın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sıramı kapatıyorum. Toplam 27 tane bu trabzan grubundan yapmış olduk. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Noktaya batıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Devam ediyorum. Şimdi kapattığımız bütün ilmeklere şöyle bakın tepe kısımlarına birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Hiçbir artırma, eksiltme yapmadan her kapattığımız trabzanın tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne sayımın sıra sonunda 81 olması gerekiyor. Sadece bir tane şuraya çift battığımız için artırma yapmış olduk. Onun dışında hepsine birer tane battık. İlmek sayımız 81 olacak. Evet, bir sıra düz bir şekilde ördüm. Bakın şöyle genişlik farkını görüyor musunuz? İp ne kadar etkiliyor. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şunu çıkarayım artık. Sıra sonuna geldim. Son ilmeğe batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirle yukarı çıkıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bir üst sıranın ilk ilmeğini yapmış olduk. Şimdi en son şu artırma yaptığımız kısımda 8 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 9 tek bir çift yapacağız. 3 4
5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane yaptım. 10'uncuya giriyorum. Bakın. 1, aynı noktaya tekrar giriyorum. 2. 9 tek bir çift şeklinde sıramızı tamamlayalım. Evet, 9 tek bir çift yaptım. En son 9 tek bir çiftimi yaptıktan sonra şurada 2 tane ilmeğim boşta kaldı. Ya ben sırayı kaçırdım ya da artırma yaptığımız için zaten bir tane kalması gerekiyordu ama sanırım bir tane de sırayı kaçırdım. Neyse, önemli değil, 2 ilmek. Şimdi bu kalan 2 ilmeği de düz bir şekilde örüyorum. Böyle 1-2 ilmek sorun değil. Önemli olan böyle 4-5 tane ilmeğin farklı olmaması. Evet, geldim ilk başladığım sık iğneye, kaydırdım ve kapattım sıramı. Şimdi tekrar şu modelle devam edeceğiz. 1, 2 tane zincirle yukarı çıktım. Doladım. Bir sonraki sık iğneye giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bakın, buradaki trabzanın gerisinde kalan sık iğneye batıyorum. İlk trabzanın gerisinde kalana ve 2 seferde yukarı çıkıyorum. Bu aşamada ipimi bağlayacağım. Evet, devam ediyorum. Doluyorum. Bakın, bir tane sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. Yine 3 tane ilmeğim var. İlk ikisini bir, sonraki ikisini bir aldım. Doluyorum. Şurada atladığım, bakın, sık iğneye geliyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. İlk ikisini bir alıyorum. Sonraki ikisini bir alıyorum. Doluyorum. Bakın, bir tane sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyorum. İlk ikisini bir alıyorum. Sonraki ikisini bir alıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Şurada atladığım bir tane sık iğnem vardı. Geri gelip ona giriyorum. 3 tane ilmeğim var. İlk ikisini bir alıyorum. Sonraki ikisini bir alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettirelim. Evet, geldim sıra sonuna. 30 tane şu modelimden oldu. İlmeğim artmadı. Atıyorum, ilk trabzanın tepesine kaydırıyorum. Bir tane zincirle yukarı çıkıyorum ve yine bu trabzanların tepe kısımlarına birer tane batarak sık iğne yapıyorum. Hiçbir artırma eksiltme yapmadan, bakın, her birinin şu üst tepe kısımlarına, görünen kısımlara batarak sık iğneler yapıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Daha sonra da 2 sıra düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan öreceğim, döneceğim. Yani toplamda 3 sıra olacak. Artırma eksiltme yapmadan her bir sık iğneye birer defa batarak 3 sıramı tamamlayıp geleceğim. Evet, modelden sonra 3 sıra düz bir şekilde ördüm, artırma eksiltme yapmadan. Ve artık şu kısım bizim için yeterli. Bakalım kaç santim olmuş. Evet, şöyle ölçtüğümüzde 9 santim. Yetişkin için olan kısımda şöyle 10 santimde. Bunu kendiniz kafanıza geçirin, kime örüyorsanız. Daha sonra ona göre ayarlayabilirsiniz. Bir sıra fazla, bir sıra daha az şeklinde de örebilirsiniz. Şimdi yine artırmalarla devam ediyoruz. Yine bir zincirle yukarı çıkıyorum. İlmeğimi kaydırdıktan sonra 1, 2 tane sık iğne yaptım. Üçüncüye giriyorum ve hemen bu kısma çift batıyorum. 2 ör, 1 artır yaparak sıramızı tamamlayacağız. 1, 2 tane ördüm. Üçüncüye hemen giriyorum ve buraya çift batıyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, 2 ör 1 artır yaparak sıra sonuna geldim. Şimdi ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya bir tane sık iğne yaparak bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi bu sırada da yapacağımız işlem, hiçbir artırma eksiltme yapmadan bütün gördüğümüz sık iğnelere birer defa batarak öreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerimize birer tane batarak örelim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, en son bir sırada düz ördüm. Şimdi yine modelle devam ediyoruz. Geldim, bakın, ilk başladığım sık iğneye battım, kaydırdım,
zincirle yukarı çıktım. Dur anneciğim, bir sonrakine girdim. İkili trabzan. Doladım. Bir önceki sık iğneye batıyorum. Ve bakın 3 tane ilmeğimin ilk ikisini birlikte, sonrakini birlikte alıyorum. Doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Bir trabzan. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. Bir trabzan. Doluyorum. Bir öncekine giriyorum. Atladığım sık iğneye ve modelimi yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar modelimizi uygulayalım. Evet, modelimizi uyguladıktan sonra yine diğer sıralarda yaptığımız gibi üzerine bir sıra artırma eksiltme yapmadan sık iğne yaptım. Şimdi tekrar artırmayla devam ediyoruz. Üst sıraya çıktım, bir zincirle aynı noktaya batıp bir tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine giriyorum. 2, bir sonrakine giriyorum. 3 ör bir artır yapacağız. 4. sık iğneme çift batıyorum. 1, 2, 3 tane ördüm. 4.'ye giriyorum ve çift batıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Bu benim son artırma sıram. Bu sıradan sonra bir sıra daha artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi yine trabzan sırasıyla devam ediyoruz. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Şuradan ilk trabzanın sağındakine batıyorum. Sık iğneye. İlk ikisini birlikte alıyorum. Diğer ikisini birlikte alıyorum. Bu şekilde yine bu sıranın aynısından yapacağız. Yani şu an şu sıradayız. Bu sırayı da yaptıktan sonra artırma eksiltme yapmadan 2 sıra düz sık iğne örelim. Daha sonra şu kenar kısmıyla karşınızda olacağım. Evet, son kez modelimi uyguladıktan sonra 2 sırada artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Artık geldik şu kenar detayının yapımına. Sıramı tamamladım, kaydırdım. Bakın, bulunduğum noktadan şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Evet, 2 tane zincir çektikten sonra bakın gerideki bir önceki sık iğneye batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir önceki sık iğneye batıyorum. Şöyle ilmeğimi alttan geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın. Gerideki sık iğneye battım. Şöyle 2 tane ilmeğimi çıkardım. Sık iğne yapıyorum. Geridekine battım. 2 ilmeği çıkardım. Sık iğne yaptım. Geridekine battım. 2 ilmeğimi çıkardım. Sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde şapkanın bütün çevresini aynı şekilde modelimizi uygulayıp dönelim. Evet, modelimi uyguladım. Sıra sonuna geldim. Şimdi sırayı kapatmayı göstereceğim. Şimdi bakın son birleştirmemi yaptım. Şöyle alt noktaya arkadan batıyorum. Şöyle önden kaydırıyorum ve içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıramı kapatmış oldum. Evet, kenarlarını da bu şekilde yaptıktan sonra şimdi şu kısımlara, şu gölgelik kısımlarına iyice güzelce bir ütü vuracağım. Daha sonra geleceğim finaliyle. Evet, son olarak şapkamı bakın ütüledim ve gerçekten de şahane oldu. Aynı ölçülerle, aynı sayılarla bakın şapkalarımızın farkına, hatta şöyle anlaşılsın diye bakın iç kısmına koyuyorum. Evet, anne şapka, bebek şapka değil mi Ela? Beğendin mi? Beğendim. Güzel örmüş değil mi anne? Evet, bu şekilde şapkalarımız hazır. Dediğim gibi ben bunu kendim için çalıştım. Daha kalın bir kağıt iple. Bunu da 2 yaşındaki kızım için çalıştım. Ve gerçekten de şahane oldu. Detaylı fotoğraflarını paylaşmaya çalışacağım. Şu an Instagram kapalı ama oradan da paylaşacağım. Kapak fotoğrafına da koyacağım. Açılırsa tabii ki onu da söyleyeyim. Videonun kapak fotoğrafına da ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz.
Evet, bu şekilde yapımı gayet kolay, zevkli, bir günde sizin de örebileceğiniz çok cici şapkalar oldu. Sizler de beğendiyseniz videomu eğer beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.